Herkese selam. Rock'n'Roll kanalındasınız. Bu videoda sizlere Might Quest for Epic Loot isimli oyun hakkında detaylı bir tanıtım yapacağım. Oyunumuz başlasın. Biraz bağlantı problemleri var gibi. En azından bağlanmak çok uzun sürüyor. Bu konu hakkında uygulama sayfasında bir sürü yorum var. Şikayet ediliyor. Yakın zamanda giderilir diye düşünüyorum. Mesela şu anda bir mobil oyunun çoktan girmesi lazımdı ama görüyorsunuz ki hala 30 saniyedir bağlama ekranında, yükleme ekranındayız. Bağlanma ekranında. Evet, şimdi girdik. İkinci günümdeymişim. Zaten çıktığında oynadım ve daha sonra bir daha girmedim. Bir tane event'tan bahsediyor. İngilizce olduğu için birkaç arkadaş neyin ne olduğunu anlamamız için videoların devamını getirebilirsin demiş. Zaten ben bunu oynamaya devam edecektim. Bu ne? The Chat of Mighty. Ha, insanlar bir şeylerini paylaşıyorlar. Okay. Chat. Arkadaşlar oyun dik ekran oynanıyor. Ondan bahsedeyim ilk önce. Dik ekran tek elle kontrol edebilmenizi sağlıyor oyunu. Bu sayede gerçekten her yerde oynayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmadan. İlk önce arayüzden başlayalım. Hızlı bir şekilde geçelim. Ayarlar kısmı. Ayarlar için de bazı şikayetler var. Grafik ayarlarının olmamasıyla ilgili. Şöyle ki oyunun ilk kurulduğu zaman şöyle bir ekran göreceksiniz. İşte telefonun performansı test ediliyor şeklinde. Oyun burada telefonun nasıl bir grafik ayarında oyunu oynatabileceğini belirleyip ona göre kendi düzenlemesini yapıyor. Bu açıdan bazı telefonlarda grafik ayarı kötü olabilir. Bazılarında çok iyi olabilir. Zaten oyunun uygulama sayfasında da bu şekilde yorumlar var. Ee, Kimisi çok kötü grafiklere sahip demiş. Kimisi o sizin telefonunuzla alakalı. Bende harika görünüyor demiş. Bende de güzel görünüyor açıkçası. Şu an bunu HD kaydediyorum. Bir siz de görebilirsiniz sonuçta. Belki ben daha iyi görüyorum videodan da. Oraya geçelim. Şurası oyunun size gönderdiği mailler ya da birilerinden gelen mesajlar. Burada bir şey olacağını düşünmüyorum ben. Bir hediye falan aldığınız zaman şu mail butonundan görebilirsiniz. Zaten orada da bildirimi görünüyor arkadaşlar. Oyunda etkinlikler bulunuyor, değişiyor. Çeşit çeşit etkinlikler var. Buradan özel ödüller kazanabilmeniz mümkün. Şurası sıfırdan kahramanlığa şeklinde bir etkinlik var. Herkeste olan bir etkinlik bu ve uzun süreli bir etkinlik. Hani oyunu bazı oyunlarda gördüğünüz achievement sistemini bu şekilde düzenlemişler. From Zero to Hero şeklinde. Nasıl patron olursun? Bu adımları takip et demiş. Yani bu görevleri yaparak hem ödüller kazanabiliyorsunuz hem de oyunla ilgili daha çok bilgi edinebiliyorsunuz. Burayı From Zero to Hero kısmını takip etmenizi öneririm. Opulencia arkadaşlar bu e, Mighty Quest'in evreninin adı. Kendine özgü bir evreni var. Opulencia, uçan kaleler falan. PC'de oynayan bilir zaten. O evrenin adı. Yani o dünyanın adı. 64 gün sonra diyor. Yok, 64 gün kaldı diyor Royal Shadows isimli etkini ama seviye 7'de açılmış. Ben daha 4'üm. Oyunun başındayız. Etkinlik kısmı bu şekilde. Etkinlik kısmından sürekli faydalanın. VIP var. VIP'nin size kazandırdıklarına kısaca bir bakalım fazla uzatmadan önce. Play more, loot more demiş. Daha çok oyna, daha çok kazan şeklinde. Sol üst kısmında enerjiyi görüyorsunuz. Size enerji veriyormuş. Şu an 33 maksimum toplayabiliyorum. 38 toplamışım.
Ve bu zamanla çoğalan bir şey ya da seviye atladıkça sıfırlanan bir şey. Ama ileriki seviyelerde bu sıkıntı olacaktır. Her maça girdiğinizde enerji harcıyorsunuz ve VIP, VIP olunca daha çok enerji toplayabilirsiniz. Auto-win ticket demiş. Auto-win ticket ne işe yarar? Geçtiğiniz, halihazırda oynadığınız bölümleri, birçok oyun bunu 3 yıldız alırsanız bu özelliği açar. Burada da öyledir muhtemelen. Hızlıca bitirmeniz, yani oraya girmeden bütün loot'u almanızı sağlıyor. Auto-win ticket'lar oyun içinden düşüyor mu bilmiyorum. Daha göremedik ama VIP ile veriliyormuş. Muhtemelen düşüyordur. VIP'ye sağlanan bir diğer özellik daha çok loot yapabilmeniz. Yani savaşlardan daha çok eşya düşürebiliyorsunuz. VIP'nin özelliği bu. Ayrıca VIP özel sandıkları da açabiliyormuşsunuz. Ve özel bir evcil hayvanla birlikte özel bir portreniz de oluyor. VIP olduğunuzu belirten birçok oyunda bunu kullanıyor zaten. Ve daha fazlası diyor ve daha fazlasına bir bakalım. Max enerjine şu an benim 33, sol üstte görüyorsunuz. Artı 30 da ekliyorum. Yani 63 olacaktı eğer VIP alsaydım. Bazı etkinliklerde şey var. Nereden gösterir? Trials şurada. Burada çok özel ödüller kazanabiliyorsunuz. Silahları geliştirmek için falan. Mesela Promote Stone Castle. Şu an bu şeyleri, mesela en üstteki kıyafet geliştirmek, chest geliştirmek için. Hemen onun ikinci sıradaki silah geliştirmek için. Üçüncü sıradaki de kalkan geliştirmek için size eşya verecek. Buraya günde 2 kere girebiliyorsunuz. Mesela 7 saat içinde sıfırlanacak. 7 saat içinde sonra tekrar 2 kere girebileceğiz. Ya da artı 1 kere. Emin değilim. Bu VIP kısmındaki artı 1 tries dediği oradan geliyor. Yani VIP alırsanız orada 1 kere fazladan oraya girebiliyorsunuz ve daha çok eşya düşürebiliyorsunuz. Super loot available diyor. Daha fazla loot için ondan bahsetmiştik. Her kalede ekstra bir loot demiş. Bu da VIP'nin bir başka özelliği. VIP chat'ten bahsettik. Artı 10 auto-win tickets. Her gün artı 10 auto-win ticket veriyormuş. Gerçekten güzel. Ayrıca bu bir pet galiba, Iceborne. Biron. Öyle bir pet veriyor. Portreyi görüyorsunuz ve çantanızın kapasitesi de 248 çıkıyormuş. 248'e. VIP alırsanız bu şekilde. Başka neden bahsedebilirim? Hızlı bir şekilde geçelim. Şurası günlük görevler. Make my day. 5 tane günlük görev tamamlayıp bu ödül alırsınız. Bir tane sandık summonlayıp çağırıp açıp bu ödülü alırsınız. Yani füzyondan 2 tane eşya geliştirdiğiniz zaman bu ödülü alıyorsunuz. Bunun gibi ilerliyor. İsterseniz hepsini açıklayayım öğrenmek isteyen arkadaşlar için. 2 günlük kale yap diyor. Greedy Habits'te. Explorer'da 3 tane kaleyi normal zorlukta bitir diyor. Cleaner'da bu oyun içerisinde bugün 100 tane canavar kesersen bu ödülü veriyor. Günlük görevler kısmı bitti. Burası da achievement kısmı. Akt 1'i birinci bölümü zorlukta bitir diyor. Bu görev veriyor. 1 kere bitireceksiniz. Bayağı uzun sürüyor olması lazım. Zaten achievement'ta oyun boyunca size ödüller verecek. Acele etmenize gerek yok. Her gün yenilenen bir şey değil. Owing Opulencia demiş. Bu da bir üsttekinin bir zoru. Aynı şekilde extreme zorlukta bitirdiğiniz zaman o ödülleri alabiliyorsunuz. Bayağı da iyi 20 anahtar veriyor. Akt 2'yi bitir. Sonra
10 tane günlük kale yap. Ve bu FOMO ödülünü al. Şu neymiş? Şuna bakacağım. Pardon. Pardon. Şu neymiş? Evet, oraya göremiyorum onu. Neyse, şu yara bandı gibi bir şey var ya orada. Bilet mi o? Nedir o? Non-Stop Hero. Bir tane trial tamamladığınız zaman bu ödülü alacaksınız. Make It Rain 30.000 altın kazan. Ben mesela 4 seviyeye gelene kadar 7.700 kazanmışım. All Stars 6 tane ekipmanını rank 1 giy demiş ve ben 4 tanesini giymişim bile. Sonra Born to Run bir tane run iliştir eşyana. Bu ödülü kazan. Burn them all. 20 tane eşyanı feda et diyor füzyonda. Hani eşya geliştirmek için eşya ekliyorsunuz ya. Ben 16 tane yapmışım mesela. İlk videolarımda onları görebilirsiniz. Monster Hunter 500 düşman öldür. Ben 4 seviyeye gelene kadar yani 2 tane video çektim. Başka da oynamadım. 370 düşman öldürmüşüm. Bayağı basit bir görevmiş. Gatta loot 'em all demiş. 50 tane eşya topla giyilebilir. 16 tane almışız. 20 tane chest summon'la çağır aç demiş. Ben 5 tane chest açabilmişim. Bir auto-win demiş. Fast looter. Yani auto-win biletleriyle bir tane tamamladığın bir kaleyi tekrar tamamlayacaksınız. Hiç girmeden hemen bitireceksiniz ve bu ödülü size verecek. Alchemist'te bir tane rununu upgrade et demiş. Ben daha rune kısmını açamadım. Oraya gelemedim. Rune düşüremedik. İleride bir gün onu da düşüreceğiz. Iron Belly. Yani bir tane sandığını rank 2 seviye 2'ye çıkar demiş. Demek ki böyle de bir özellik var. Sandığı açmayıp bir üst seviyeye çıkarabiliyorsunuz ya da sandıkları birleştirebiliyorsunuz. Emin değilim. Onu da ileriki zamanlarda sizinle paylaşırım. Not a valid glove demiş. Gauntlets dediği muhtemelen bileklik mi? Öyle bir şey olacak. Emin değilim. Eşya geliştirme ile ilgili safety first, güvenlik ilk sırada demiş. Evet, Gauntlet muhtemelen Gauntlet bileklik oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Promote one helmet. Kafalığınızı ikiye çıkaracaksınız. Grave. Grave ne bilmiyorum, oyun için hangi eşya alıyor. Kalkanı 3'e çıkar demiş. Silahını 2'ye çıkar demiş. Seviye 5'e ulaş. Ben şu anda 4'üm. Evet. Bir tane rank 1 runu seviye 2'ye çıkar demiş. Hem rank var hem seviye var oyunda. Buradan bunu anlıyoruz. Ve aynı görevler. Daha fazlasını istiyor sizden. Evet. Diğerlerini yapmışım achievement kısmında. Az achievement varmış. Bunlar çoğaltılabilir muhtemelen. Achievement'ı geçip Adventure kısmına bakalım. Soldan ilerliyoruz. Şu an burası Akt 2. Altta yazıyor normal zorlukta. Mesela Akt 1'i bitirdik. Bölüm 1'i. Akt 1'e geçeceğim kanki. Şimdi bunun level 10'da açılır diyor. Mesela hard modu. Daha sonra bunun extreme modu var. Daha zor olan modu. O da muhtemelen daha ileri bir seviyede açılıyor olabilir. Çünkü sizden ekstra might istiyor. Might yani güç istiyor. Burası Akt 2. Akt 3'e geçeceğiz. 4, 5, 6, 7 ilerliyoruz. Kaç tane akt? 10 tane akt var arkadaşlar. 10 tane aktı bitirince PvE kısmını muhtemelen bitirmiş oluyoruz. Ama bu kadar oynamayacaksınızdır. Bunlar oyunun PvE kısmı. Trials kısmı da seviye 9'da açılan 2 Trials var. Şu nerede açılıyor? 6'da açılıyor. Bu da eşyalarınızı geliştirmek için, füzyon için yani ekstra geliştirmek için, bir üst seviyeye çıkarmak için gerekli eşyaları sizlere sunuyor. Arena kısmı da seviye 8'de açılıyormuş. Onlara da ileriki videolarda bakacağız. Bakalım nasıl olacak.
Şurası chat kısmı. Daha sonra shop'a geleceğiz. Şu üst kısmı bitirelim. Parayla satılan paketler. Muhtemelen burası da aynı, evet. Şurada bir hediye kutusu görüyoruz. Günlük giriş yapıp elde ettiğiniz hediyeler. Alttaki kısımda duyurular kısmı var. Slay some keykeepers. Şu alttakiler neymiş? Alttakilerde bir şey yok. İlginç bir şekilde anahtar veriyor sanırım. Fotoğraf demiş. Bunu paylaşacaksınız. İlginç bir şey koymuş oraya. Sosyal medyada paylaşmanız için. Shop kısmından bir para durumuna bir bakalım. 22 lira, 17 lira. Çok da pahalı bir şey değil ama kazancına bir bakmak lazım. Ne veriyor size? Enerji veriyor, gem veriyor ya da ekstra hepsini harmanlamış. 23 liraya bunları alabiliyorsunuz. Burada açabildiğiniz sandıklar var. Mesela bir tane free sandığım, bir tane rare sandığım orada beni bekliyor açmak için. Hero kısmına bir bakalım. Hero'nuzu geliştirebildiğiniz kısım burası. Önemli açıklamalarım olacak burada. Mesela şu kılıçta Max yazıyor. Nedir bu Max? Gelin Max'a bir bakalım. Ona da Forge kısmından bakacağız. Upgrade denilen yerden eğer şunu mesela şuraya eşya ekleyerekten yükseltirsem ne oluyor? Bu max seviyeye ulaşıyor. Bunun max seviyesi 2 yıldız olduğu için 20. Normalde 15 yanılmıyorsam. Yok 10. Tek yıldız olsaydı 10'du. 10 olunca arkadaşlar Forge kısmına girelim. Promote kısmından onu 2 yıldız yapıyorsunuz ve max seviyesi 20'ye çıkıyor. Şurada olduğu gibi kalkanda ama şu 3 yıldız max seviyesi kaç? 30. Her yıldızda bir 10 seviye yukarı çıkarabiliyorsunuz. Eşyaları bunun içinde daha çok eşya kazanmanız gerekiyor. Dediğim gibi rune kısmına gelelim. Rune kısmına herhangi bir rune sahibi olmadığımdan herhangi bir aksiyona da giremiyorum şimdilik. Daha rune kısmına gelmedik. Forge kısmına atlayalım. Forge kısmını gösterdikten sonra buradaki eşyaları dediğim gibi geliştirebiliyorsunuz. Yıldızını arttırabiliyorsunuz isterseniz. Muhtemelen yıldız son yıldıza geldikten sonra da bir üst renge atlatabiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Oraya daha gelemedik. Şu bizim petimiz. Ne hikmetse petlerin açılıyor, bak petler açılıyor. Onu söyleyecektim. Şu yükleme ekranları bir türlü gelmiyor diye. Güzel petler var. Ama petlerin herhangi bir aksiyonunu görmedim oyun içinde. Sadece görüntü diye tahmin ediyorum. Set kısmına bir bakalım. Kaç set? 4 tane set var. Dilerseniz daha çok eşyayı çantanızda biriktirerek kalesine göre eşyalarınızı değiştirebilirsiniz. Ama eşyaların değiştirmek için ne özelliği olabilir? Şöyle bir kısaca bir bakalım. Kritik mesela bu şu kritik vermiş. Belki bulduğunuz başka bir pantolon farklı bir özellik verecek ve o an o özellik daha çok işinize yarayacak ki buradan hemen maça girmeden önce setinizi değiştirebilirsiniz. Şimdi şuraya geleceğim. Skills kısmı. Şu an benim istatistiklerimi görüyorsunuz. 18.792 might'ım var. Bu benim diğer oyunlardan aşina olduğumuz savaş gücü puanım. Her şeye buna göre belirleniyor oyun içinde aktiviteleriniz. Şurada ilginç çekici bir taraf var. Ona dikkat etmek lazım. PvP damage bonus demiş. Oyun içinde öyle eşyalar var ki size PvP yani diğer gerçek oyuncularla savaştığınız maçlarda onların kalesine saldırdığınız zaman arkadaşlar size ekstra hasar verme şansı var. Bazı eşyalarda bu özellik var. Onları dikkat etmeniz lazım. Örneğin setlerde bu tür eşyaları kullanabilirsiniz. Buradan tek tek değiştirmek yerine set kısmında PvP ile ilgili olanları ayarlayabilirsiniz.
Bu sayede buradan hızlı şekilde değiştirip hızlı şekilde maçlara girebilirsiniz. Veya hangi kombinasyonu yaptıysanız unutmamak için yine set kısmını kullanabilirsiniz. Bu PvP damage bonus önemli. Son oyundaki yetenekler. 13 tane yeteneğimiz var. 13 tane yetenek zaman içinde açılıyor. Maksimum 16 seviyede hepsi açılmış oluyor. Ve buradan işinize yarayanları kullanacaksınız. Oyunun şu an bana gösterdiği 3 tane skill. Dördüncü bir skill alamıyorum muhtemelen. Çünkü şurada yeri yok bir kere. Ona göre siz de bu bütün skill'lerin içinden işinize yarayacak en iyi 3 skill'i yeteneği belirleyebilirsiniz. Yeteneklerin yanında bir de talent kısmı var ki 6. seviyede açılıyor iki tanesi. Bir tanesi de 7. seviyede açılıyor. Neden öyle yaptılar bilmiyorum. Yine burada 15 tane talentimiz var. İçeriğini göremiyorum. Evet, talentlerimiz yeteneklerimizle alakalı. Mesela bu push away düşmanları itekle ve ekstra %100 hasar kazan. Yani diyor ki şu skill Shockwave skill'ini kullandığınız zaman bu talenti seçerseniz eğer bu talent sizdeyken o skill'i kullanırsanız ekstra %100 hasar verebiliyorsunuz. Yani burada yeteneklerinizi geliştirmek için ekstra bir kısım var. Ya da başka düşman itekleyen yetenekler olabilir. Eğer onlardan kullanırsanız veya şans eseri düşmanı herhangi bir vuruşta iteklerseniz %100 hasar verebilirsiniz diyor. Talent kısmı bu şekilde. Başka bir talente bakalım. Mesela şu son talente. Staff kullandığın zaman diyor hasarın %5 artar. Mesela ilk videoda da bahsettiğim gibi oyunda sınıflar yok arkadaşlar. Bunun PC versiyonunda, bilgisayar versiyonunda sınıflar vardı. Birbirinden farklı. Ekstra sınıf vardı. Birkaç tane ücretsiz alabileceğiniz ama tek alabiliyorsunuz. İkinciyi alamıyordunuz orada da. Ya da yeni hesap açmanız lazımdı. Ücretsiz alabileceğiniz sınıfların yanında bir de ücretli hesaplar yani buradaki mantıkla VIP olmuş hesaplara verilen bir tane onların seçebileceği sınıflar bir tane sınıf vardı. E, Burada yok. Buraya onu yapmamışlar. Onun sebebiyle bir tane karakterin bütün silahları, kıyafetleri kullanabilmesini sağlamışlar. Bu da size şu fırsatı veriyor. İstediğiniz zaman sınıf değiştirebilirsiniz. Yani ben şu anda kılıç kullanıyorum. Bu durumda ben hemen şuradan bakalım. Kılıç ve kalkan ben muhtemelen warrior'ım şu an. O sınıfım. Warrior sınıfı. Ama burada da gördüğünüz üzere staff kullanırsam bir büyücü olabilirim. Ya da şuraya bakalım. Hammer kullan ve hasar art demiş. Mesela çekilen düşmanlar, kendine çektiğin düşmanlar stunlanır demiş. Stunlı düşmanlara daha yüksek hasar verebiliyorsunuz. Mesela iteklenen düşmanlar zehirlenir demiş. Çekilen düşmanlar bu yeteneği kullanırsanız çekilen düşmanlar yavaşlar demiş vesaire. Talentler bu kadar. Fazla uzatmayalım. Ve Mighty Quest for Epic Loot için bakalım başka nelere bakacağız. Quest kısmı az önceki ana ekranımız. Forge kısmını gösterdim. Inventory kısmı burada. Elimde olan her şey burada. Zaten çoğunu takıyorum. Takmadığım 3 tane kalkanım var. Benimkilerden dandik olduğu için takmıyorum. Yani şöyle bir şey var. Ona da dikkat etmek lazım. Eşyaların sol üst kısmında bir simge görüyorsunuz. Bu simgeler ne işe yarıyor? Mesela birinde yaprak ve yeşil renkte, alev kırmızı renkte, daha sonra su damlası var mavi renkte.
Şu an 3 tane görüyorum ben. Daha fazla olabilir. Bunun özelliği elementler ve oyun içinde element farkları var. Mesela element bu PC versiyonunda da vardı muhtemelen. Yanlış hatırlamıyorsam. Mesela aleve karşı yüksek ihtimal. Onunla ilgili bir herhangi bir şey görmedim. Ne derler? Bilgilendirme görmedim ama alev, şu doğa, işte ağaç neyse ona üstün gelir arkadaşlar. Bu durumda siz alevli bir set dizdiğiniz zaman şuradan gösterdiğimiz üzere set kısmından buraya alevli bir set dizdiğiniz zaman eğer e, girdiğiniz zindan bu ağaçlıdansa yani çoğunlukla bu şekildeyse muhtemelen oradan zaferle çıkarsınız. İşiniz çok kolaylaşır. Çünkü birbirine üstün olan elementler onlara daha çok hasar verebiliyor. Şuradan çantamın 124 slottan oluştuğunu görüyorum. Mesela VIP alırsanız bu 248'e çıkıyordu. Ya da buradan kendiniz de artı 4 artı 4 ekleyerek slot alabilirsiniz. Muhtemelen ileriki açtıkça bir sonraki seviyelerde daha çok para isteyecektir sizden. Hepsini 200'de açamazsınız. PES kısmı daha açılmamız. Muhtemelen bu mesela son zamanlarda bütün oyunlara eklenen PES, işte aylık VIP aboneliği gibi abonelik kısmı gelecek muhtemelen. Oradan bunu anlıyorum. Daha düzenlenmemiş. Gelin son olarak sandıklarımızı açalım. Daha sonra da videomuza son verelim. Şu an oyuna baktığınız zaman, ilk girdiğinizde baktığınız zaman her şeyini açıkladım. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa yine videoların altına yorum kısmında yazın. Mutlaka zaten her birini ayrıca cevaplıyorum. İlk önce free chest'imizi açalım. Free chest kısmında ayrıca reklam izleyerek ekstradan açabiliyorsunuz. Burada bunu görüyoruz sağ alt köşede. Bakalım neler çıkacak. Anahtar çıktı 36 tane. Video izleyerek ayrıca bunu 72 yapabilirsin diyor. Ama şu an için gerek yok. Mesela bir sonraki chest'im 4 saat sonra tekrar açılabilir olacak. Rare chest için anahtarımız yeterli sanırım. 7 anahtarım var. Chest'i açmak için benden 5 anahtar istiyor. Ve oldukça kaliteli silahlar var. Şimdi bunu açalım. Bir şey daha söyleyeceğim. Sonra videoya son vereceğim. Bakalım ne çıkıyor. Pantolon çıktı. Feet yazıyordu. Keşke onu yapsaydık. Achievement'ta olan bir chest'i seviye 2'ye atlat. Görevini yapmış olurduk. Neyse. Sıkıntı yok. İleriki zamanlarda gösterebiliriz. Onu da. Evet. Şunu şeye geçelim. Inventory'e geçelim. Şimdi arkadaşlar. Eşya geliştirme özelliğinden bahsettim. Şuradan. Yani buradan mesela şunu geliştirmek için ben şuradan eşya ekliyorum. Gördüğünüz gibi. Bunların üçünü ekleyeceğim. O onlara tecrübe puanı olarak gidip bir üst seviyeye çıkaracak. Seviye 1 ise 2 yapacak. Neyse. Ama şöyle bir durum var. Gelelim inventory'e ya da şeye gelelim. Şuraya gelelim. Karakterimize bir bakalım. Nasıl bakıyorduk karakterimize? Buradan bakmıyoruz. Hero'dan bakıyoruz. Setlerinizi bu oyunda elementinize göre düzenleyin. Mesela bende 2 tane alev, bir tane su, bir tane de doğa var. Odun var, odun, tahta elementi. Bunu mesela 2 alevin yanına diğerlerini de alev yaparak geliştirebilirim. Bir setimi böyle ayarlarım. Diğer setimi işte odun yaparım, işte doğa yaparım. Diğer setimi su yaparım. Bu şekilde şu quest kısmından adventure'a girdiğim zaman oradan
üstünlük kazanabilirim PvE savaşlarında. Muhtemelen PvP'de de aynısı olacaktır. Şuradan açıklamam gereken bir şey daha var diye düşünüyorum ben. Şuralar. Buralar eşya geliştirmek için özel eşyaların bulunduğu çanta kısmı. Mesela Rune burası. Şurası eşya promote kısmı için gerekli eşyaların saklandığı yer. Fusion Orb demiş mesela. Fusion Orb'um yok benim. Fusion. Fusion burası mı? Aynen muhtemelen. Şu an oyunla ilgili açıklamadığım tek bir yer yok gibi. Burası varmış. Burada da bizim portreler. Portrelerden bahsetmiştim. Mesela az önce hangi portreyi veriyordu? Şunu veriyordu değil mi? Skeleton Soldier. VIP olunca. Ya da burada yoktur, emin değilim. Maile baktık. Arkadaşlar altın oyun içinden düşüyor. Elmas da oyun içinden bazı görevlerden geliyor ama ayrıca buradan satın alabilirsiniz. Oyunda bazı oyuncular oyunun pay to win yani satın al kazan şeklinde olduğunu düşünüyorlar. Neden? Bunu enerji için söylemişler. İşte VIP kısmına fazla enerji veriyor ya. O açıdan pay to win olarak düşünmüşler ama siz de zaman harcayarak daha fazla hatta para ödenlerden daha fazla şey kazanmanız mümkün. Zaten oynaması basit, tekerle oynanabiliyor. Diğer videolarımı da izleyin. Oynanışı göreceksiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar yeter diyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Eğer atladığım bir şey varsa mutlaka yorumlardan yazın. Aklınıza takılan bir şey varsa şunu nasıl yaparız, bunu nasıl yaparız. Eşya geliştirmeyi özellikle bir video çekeceğim. Promota özellikle bir video çekeceğim. Onun için şu eşyalarını toplamam lazım. Ayrıca onların da videosu gelecektir. Şimdilik Rock'n'Rock kanalından bu kadar. Bir sonraki mobil oyun videosunda görüşmek üzere. Görüş, yorum, öneri ve şikayetleriniz çok önemli. Onları da yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Ayrıca abone olup bildirimleri de açarsanız bu tür videolar yüklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik kendinize dikkat edin. Hoşça kalın arkadaşlar.